Cümleten selamünaleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda sol ayağını anlatmış olduğum yapraklı modelimin sağ ayağını anlatacağım. Bu sol patiğimizi bir önceki videoda birlikte yapmıştık. Bakın hanımlar, bu şekilde. Şimdi sağ ayağını yapacağız. Sağ ayağı da hanımlar bakın bu şekilde olacak. Bu sağ ayağımız. Şöyle göstereyim hemen. Bakın gördüğünüz gibi sol ayakta yapraklar sol tarafta, sağ ayakta da bu şekilde sağda duruyor. Bir de model kurulumu da şöyle baktığımız anda farklı yönden kuruluyor. Şimdi birlikte modelimizi yapalım. Bu patiğin bir çiftini bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi sizlere bu pembe patik üzerinden sağ ayağını anlatacağım. Hemen pembe ipim hanımlar, yine patiklik bir ip. Markası Etrofil Flora. Renk kodum ise 730.028. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen başlayalım. Aynı şekilde başlayacağız hanımlar. Burun tarafından 12 ilmek olarak sağ ayağımızı yapacağız. 12 ilmeğimi atıyorum. Bu başlama tekniğini bir diğer sol ayağını yaparken de paylaştım. Ya da diğer 5 diş patik videolarımda da anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. 12 adet ilmeğimizi atıyoruz bu şekilde. Sayalım kaç ilmek olmuş? 3, 6, 9, 10, 11 ve 1 ilmek daha atıyorum, 12. Şimdi geri döndüm hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. Diğer şişimi aldım, örmeye başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık tamamen bu aşamada düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkaracağım. Bakın şu kenar ilmek yerine bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Şöyle. Sonrasında da ilmek çıkartabilmek için tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerimiz biraz sık olduğu için hanımlar tığ ile daha rahat ilmek çıkartabiliyorum ben. Şöyle sırasıyla başlangıç yerine giriyorum. Başlangıç yerinde şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bakın 3. şişimde 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2. Şu 3. ilmeğim. 4. Şu 5. Şu kenardan bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu da 6. ilmeğim. Böylece 4 şişimde de 6'şar tane ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlıyorum. Hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Bu şekilde. 3. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de öreceğim hanımlar düz olarak. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da aynı. Şimdi 4. şişime geldim. 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bir sıra ördük hanımlar böylece. Şimdi artırma işlemine başlayacağız. Artırma işlemini hanımlar patik burnuna şöyle baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar baktığımız anda sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın
Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Hanımlar, böylece ilk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar bakın şu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Hemen şuraya ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yapıyoruz, bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Artırma yapmadan. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz ördük hanımlar bu şekilde. Şimdi tekrar artırma zamanı. Bakın 1. şişimdeyim. Kenar sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geçtim. Kenarımız sol tarafta. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altında şöyle ilmeğim var. Buraya taktım şişimi ve düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 2 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. 3.'ye geldim. Kenarımız sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve bunu da düz örüyorum. Kalan ilmekler düz. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta, kenarda. Oraya kadar öreceğim son 2 ilmek kalana kadar. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Hemen buraya ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz. 4 şişimde de 8'er tane ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar bir sıra düz öreceğiz, sonraki sıra artıracağız. Bu şekilde patik burnunu yapacağız. Tıpkı sol ötekini yaparken yaptığımız gibi aynı işlemi yapacağız. Hanımlar, yine ben bu patiğimde 14 ilmek olana kadar artırdım. Her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırdım. Bir sıra düz örmedim 14 artırmadan sonra, hemen modele başladım. Şimdi hep birlikte yine artırmaları yapalım gelelim. Sonra birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım geldim. Şimdi modele başlayacağız. Bu sol ayağı yaparken hemen sağ kenardan modeli yapmıştık. Sağ ayağı yaparken de hemen burayı baz alacağız hanımlar. Buna bakarak yapacağız modeli. Bu defa ön yüzde sağ taraftan kuracağız. Öncelikle hanımlar ilk şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. Şöyle ki kenarlarda bu kahve çekirdeği modelimiz vardı ve kahve çekirdeği modelinin sağında ve solunda 2'şer ilmek tersimiz vardı. İlk önce 2 tersimi örüyorum. Ardından kahve çekirdeği modelim için bakın şu öndeki 3 ilmek üzerinden işlem yapıyorum. 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üstünden atlattım, burada bıraktım. Burada 2 ilmeğim kaldı. İlkini örüyorum, bir artırıyorum. 2. ilmeğimi de örüyorum. Burada tekrar 3 ilmeğimiz oluyor hanımlar. Kahve çekirdeği modelimiz bu. Hemen kahve çekirdeğinin soluna da 2 ilmek ters örüyorum. Şişimdeki diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Sol patiği yaparken hemen kahve çekirdeğinden sonra yaprağa başlamıştık. Sağ patiğimizi yaparken de ikinci şişte yapacağız hanımlar. Geldik ikinci şişimize. İkinci şişimizde hanımlar ilk 3 ilmeğimi öreceğim. 3 ilmek örüyorum. Yaprağımızı bakın buradan başlatacağız. Buradan başlatacağız. Öncelikle burada üçlü bir kesim yapacağım. Sağa doğru kesim. Bakın şu öndeki 3 ilmek üzerinden kesim yapacağım. 3. ilmeğim ile bakın 1, 2, 3. ilmeğim ile bu ilk 2 ilmeğimi yer değiştireceğim. 3. ilmeğim önden gelecek şekilde, diğer 2 ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum ve
Bu 3 ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyorum. Bakın üçlü bir kesim yaptım burada. Yaprağımızı yapıyoruz. Şöyle üçlü kesim yaptım. İpimi şişime doluyorum. Yaprağımızın bu ajurlu bölümünü yapıyoruz hanımlar. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Şimdi hanımlar burada son 7 ilmek kaldı. Burada da yine kahve çekirdeğimizi yapacağız. İpimi şişime doladıktan sonra 2 ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelim için 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. İlkini düz ördüm. Artırıyorum. 2. ilmeğimi de ördüm. Kalan 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk sıramızı kurduk hanımlar. Model kurulumunu yaptık. Geldik patiğimizin tabanına. Taban bölümünde ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Bu nedenle hanımlar videonun devamında bu taban bölümü göstermeyeceğim. Buraları keseceğim. Videoyu gereksiz yere uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum bu düz yerleri göstererek. Bu nedenle videoyu keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Tabanımdaki ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Tekrar ön yüze geldik hanımlar. Bir önceki sırada kahve çekirdeği modelimizi kurmuştuk. Her 3 sırada bir kahve çekirdeğini yapacağız. Öncelikle bu 2 ters ilmeklerimi model bitene kadar ters olarak örüyorum. Bakın 2 tersimi ördüm. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. 3 sıra bu şekilde bu ilmekleri düz ördükten sonra tekrar kahve çekirdeğini yapacağız. Yine 2 ters ilmeğimi ters ördüm. İlk işimde diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. İkinci işime geldim. Bir önceki sırada yaprak kurulumu yaptığımız için bu sırada yapraklı olan ilmeklerimin hepsini düz öreceğim. Yani kahve çekirdeği modelimin sağındaki 2 ters ilmeğim var. Oraya kadar olan ilmeklerimi bakın düz örüyorum. Yapraklı ilmeklerimi düz ördüm. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. Hemen soldaki 2 ters ilmeği de ters olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Yine ilk 2 ters ilmeği ters örüyorum. Kahve çekirdeğinden sonraki ikinci sıramız. İlmeklerimi düz örüyorum, bu 3 ilmeğimi. Hemen yanındaki 2 tersimi ters olarak örüyorum. Şişimdeki diğer ilmeklerimi düz örüyorum hanımlar. İlk şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. Geldik ikinci şişimize. Bu aşamada sağa doğru kesimlere devam edeceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem şu, bakın. Kesim yaptığımız ilmeğimiz yeri belli burada. Onun önündeki 2 ilmeğe kadar öreceğim. Tekrar üçlü bir kesim yapacağız. Kesim yaptığım ilmeğim burada. Önünde de 2 ilmek var. Hemen burada 1 ilmeğim. Bu 1 ilmeğimi düz örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmeğimi aldım. Bu önündeki sağındaki 2 ilmekle yer değiştiriyorum. Ve yine bu 3 ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyorum. Şöyle. Üçlü kesim yaptım. Yanına 1 ilmek düz ördüm. Artırıyorum. 1 düz ördüm. Artırdım. 1 düz ördüm. Şu ortadaki 1 düz ilmeğimiz hanımlar yaprağımızın tam orta direk bölümü oluyor. Şimdi 2 tersim var. Ters olarak örüyorum. Kahve çekirdeği modelimin 3 ilmeğini düz ördüm. Solundaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, yeniden ön yüzdeyim. Yine kenardaki 2 ilmek tersimi ters öreceğim. Kahve çekirdeğinden sonraki 3. sıramız hanımlar. Bu sıramızda bu ortadaki 3 ilmeğimi yine düz örüyorum. Hemen yanındaki 2 tersimi ters ördüm. Şişimdeki diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer şişime geçtim. Burada da hanımlar bir önceki sırada ajurlu yaprağımızı yapmıştık. Bu sıramızda bu yapraklı olan ilmeklerimi tamamen düz öreceğim. Hepsini bakın düz olarak örüyorum. Ve 2 tersim var. 2 tersimi ters ördüm. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Yanındaki 2 ters ilmeğim yine ters olarak örülüyor. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin ön yüzündeyiz. 3 sıra ördük. Bu sıramızda yeniden kahve çekirdeğimizi yapacağız. Öncesinde hemen ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Burada 3 tane ilmeğim var. 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üstünden atlatıp burada bıraktım. İlk ilmeğimi örüyorum. Artırma yaptım. 2. ilmeğimi de yine ördüm. Bu şekilde. Hemen yanındaki 2 tersimi ters ördüm. Bir önceki sırada ilmekleri düz örmüştük hanımlar. Bu sırada yine yaprağımıza devam edeceğiz.
Bu şişimde son bir ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Hanımlar kesim yaptığımız ilmeğimiz buydu. İkinci şişimde de hemen yanında bir ilmek kaldı. İlmek yetmediği için birinci şişimden ikinci şişime şu ilmeği vereceğim. Bakın. Şöyle. Kesim yaptığım ilmeğim buydu. Önündeki iki ilmek ile yer değiştirerek kesim yapıyorduk. Şöyle üçlü kesim. Bu kesim yaptığım ilmeğimi önündeki iki ilmeğin önüne doğru getirdim. Ve burada üçlü bir kesim yine yapıyorum. İkinci şişimizde ilmek kalmadığı için ilk şişimizden ilmekleri alarak kesmeye devam edeceğiz hanımlar. Kesimimi yaptıktan sonra iki ilmek ördüm. Artırma yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar artırma yaptım. Yanındaki bir ilmeğimi de ördüm. Bakın burada bir düz daha var, onu da örüyorum. Bu şekilde hanımlar yaprağımızın 3. ajurunu yaptık burada. Şimdi 2 tersim var. 2 tersimi ters olarak örüyorum. Burada da kahve çekirdeğimi yapacağım. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum bu şekilde. Ardından bir ilmek düz ördüm. Hanımlar. İpimi şişime doluyorum. 2. ilmeğimi de örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimiz oldu. Yanındaki 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tabanımızı örelim, gelelim. Patiğimizin yeniden ön yüzündeyiz hanımlar. Tekrardan 3 sıra ördükten sonra diğer kahve çekirdeğimizi de yapacağız. Kahve çekirdeğinden sonraki ilk sıramız oluyor bu. İlk 2 ilmeğim ters. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeği düz. Hemen yanında 2 ilmek daha tersim var. İlk şişimdeki diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hanımlar bir önceki sırada yaprak modelimizi kurduğumuz için bu sıramızda yaprağımızı kurmayacağız. İlmeklerimizi düz öreceğiz şimdi. İki tersimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm ve son 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz ve ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğinden sonraki ikinci sıramız bu. İlk 3 ilmeğimi düz ördüm. Yanındaki 2 tersimi ters örüyorum. Bu aşamada hanımlar burada son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın ikinci şişimdeki ilk ilmeğim kesim yaptığım ilmekti. Onun önündeki 2 ilmeğe kadar düz öreceğim. Şişimde bakın son 2 ilmeğim kaldı. Şimdi burada kesim yapacağız hanımlar. Hemen bu ilmeklerimi de şöyle ikinci şişime aktaracağım artık. Bakın bu kesim yaptığım ilmeğimi bu önündeki 2 ilmeğimin üzerine doğru yine getiriyorum. Şöyle önüne doğru getirdim. Ve buradaki 3 ilmeğimin 3'ünü birden şöyle kesiyorum. Üçlü kesim yaptım. Sağa doğru kesim. Ardından 1, 2, 3 ilmek ördüm. Artırıyorum. 1 ilmek ördüm. Bir daha artırdım. 3 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3. Böylece hanımlar 4. ajurunu yaptık yaprağımızın. Toplam 5 ajur olacak. Hemen yanındaki 2 tersimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. Ve kenardaki 2 ters ilmeği ters olarak örüyorum. Tabanımızı örelim, gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Kahve çekirdeğimizden sonraki bu 3. sıramız olacak. 2 ters örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. Hemen yanına 2 tane daha tersimi örüyorum. Bir önceki sırada hanımlar yaprağımızı yaptığımız için aradaki ilmeklerimizin hepsini düz örüyoruz. Diğer işime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimin hepsini bakın yapraklarımı falan düz örüyorum. Sadece burada 2 tersim var. Terslerimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini yine düz ördüm. Son 2 ilmeğim ters olarak örülüyor. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar patiğimizde yine ön yüzdeyiz. Tekrar kahve çekirdeği modelimizi yapacağız bu sıramızda. 2 tersimi ters örüyorum öncelikle. Bakın burada 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. İlk ilmeğimi örüyorum. Artırma yaptım. 2. ilmeğimi de düz ördüm. Hemen yanındaki 2 tersimi ters örüyorum. Hanımlar artık yaprağımızın da 5. ve sonuncu ajurunu yapacağız. 2 ters ördükten sonra 2 ilmek daha örüyorum hanımlar. Bakın ilk şişimde son 2 ilmeğim kaldı. Burada kesim yaptığım ilmeğim burada hanımlar. Bu hemen sağındaki 2 ilmek ile kesim yapacağız sağa doğru. Aynı şekilde üçlü kesimimizi yapıyoruz. Bakın ilmeklerin üçünü birden
aldım, keserek örüyorum. Şöyle. Ardından kesim yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Artırıyorum. 1 ilmek ördüm. Artırıyorum. Tekrar 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Hemen 2 tersimi ters örüyorum. Yine bu sol tarafa da kahve çekirdeğimi yapıyorum hanımlar. 3. ilmeğimi önündeki 2 ilmeğin üzerinden şöyle atlatıp bu şekilde ilk ilmeğimi örüyorum. Artırma yapıp ikinciyi de düz örüyorum. Hemen 2 ters ilmeğim var. Bu 2 ters ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaprağımızı ve kahve çekirdeğimizi yaptık. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 tersimi ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Hemen yanında 2 tane daha tersim var. Diğer 2 ilmeğimi de düz ördüm. Hanımlar, diğer işime geçtim. Yine bir önceki sırada yaprak yaptığımız için buradaki ilmeklerimizi de, yapraklı olan ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. Bu sol taraftaki yaprağımız bitti hanımlar. Ön yüzde sağ taraftaki yaprağa başlayacağız artık. Yine 2 tersimi ters ördüm. 3 ilmek düzümü düz örüyorum. Hemen son 2 ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum ön yüzde. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ajurlu yaprağımızı bitirdik. Burayı. Şimdi ön yüzde bu tarafa başlayacağız hanımlar. Öncelikle tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. İlk 2 ilmeğimi ters öreceğim. Kahve çekirdeğinden sonraki ikinci sıram hanımlar. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Hemen yanına 2 tane daha tersimi ördüm. 2 ters ilmeğimi ördükten hemen sonra bu yaprağımıza başlıyoruz hanımlar. Bu sağ taraftaki yaprağımıza başlıyoruz. 2 tersten sonra artırma yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. Bu defa öndeki 3 ilmeği sola doğru kesim yapacağım. Yani 3 ilmeğin 3'ünü birlikte keseceğim. Burada 1 ilmeğim vardı. 2, 3. İkinci şişimden de ilmeklerimi alarak bakın 3'ünü birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde sola doğru kesim yapmış oluyoruz hanımlar. Şimdi diğer şişimdeyim. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Hemen burada 2 tersimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Ve son 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Tekrar ilk 2 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Kahve çekirdeğinden sonraki 3. sıramız bu. Yine bu 3 ilmeğimi düz ördüm. 2 tersimi ters örüyorum. Bir önceki sırada yaprak modelimizi kurduğumuz için bu sıramızda buralardaki ilmeklerimiz de yine düz olarak örülüyor. İkinci şişime geldim. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz. 2 tersimi yine ters örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeği düz. Son 2 ilmeğim ters. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. İlk 2 ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Kahve çekirdeği modelimizi yapıyoruz yine. 3. ilmeğimi önündeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İlkini düz ördüm. Artırma yaptım. Diğer ilmeğimi de düz örüyorum. Yanındaki 2 tersimi ters örüyorum. Yaprağımızda da ikinci ajurumuzu yapacağız. 2 tersten sonra hanımlar 1 ilmek düz örüyorum. Artırma yaptım. 1 düz ördüm. Artırma yapıyorum. Yine 1 ilmek düz ördüm. Kesim yaptığım ilmeğimiz burada. Bu ilmeğimi de hemen solundaki 2 ilmeği de alıyorum. Bakın ikinci şişimden aldım. Kesim yaptığım ilmeği solundaki 2 ilmek ile birlikte bakın 3 ilmek oldu. Üçlü kesim yapıyorum. Diğer şişimden devam edeceğim. Burada ilmeklerimi düz örüyorum. Kahve çekirdeğimin sağındaki 2 tersimi ters ördüm. Buraya da kahve çekirdeğimi yapacağım. 3. ilmeğimi önündeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 1 düz ördüm. Artırdım. 1 düz ördüm. Yanındaki 2 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Kenardaki 2 tersimi yine ters örüyorum. Ters ilmekler model bitene kadar dediğim gibi böyle ters örülüyor. Kahve çekirdeğinden sonraki ilk sıramız. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1,
2, 3. Hemen yanına 2 tersim var. Bir önceki sırada yaprağımızı yapmıştık hanımlar. Bu sırada bu ilmeklerimiz tamamen düz örülüyor. Bir sıra yaprak yapıyoruz. Bir sıra ilmekleri normal düz olarak örüyoruz. Diğer şimdiyim. Buralardaki ilmeklerimi düz örüyorum. Yaprağımın sağındaki 2 tersimi, kahve çekirdeğimin sağındaki 2 tersimi ters ördüm. 3 ilmek düz ve son 2 ilmeğim ters. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde modelimize devam ediyoruz. Yine 2 tersimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğinden sonraki ikinci sıram, bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yanına 2 tane ters ördüm. Bu sıramızda yaprak modelimizin 3. ajurunu yapacağız. 2 tersten sonra 2 ilmek düz örüyorum. Artırdım. Hemen yanına 1 ilmek düz ördüm. Tekrar artırdım. 2 ilmek düz örüyorum ve bakın kesim yaptığım ilmeğim burada. İkinci şişimden hemen 2 ilmek daha alıyorum hanımlar. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birlikte keserek örüyorum. İkinci şişimle devam edeceğim yine. İlmeklerimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum yine 2 tersimi. Tekrar 3 ilmek düz. Son 2 ilmeğim ters olarak örülüyor. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Yine kenardaki 2 tersim ters örülüyor. Kahve çekirdeğinden sonraki 3. sıram. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane tersimi ters ördüm. Bir önceki sırada yaprağımızı yaptığımız için bu sıramızda bu ilmeklerimiz tamamen düz örülüyor. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar bu sıramızda. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de gördüğüm gibi öreceğim. Yani düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters. 2 tersimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeği düz, son 2 ilmeğim ters. Tabanımızı örelim ve gelelim hanımlar. Tabanımızı ördüm hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Kahve çekirdeğimizi bu sıramızda yapacağız artık. 3 sıra ördük. 2 tersimi ördükten sonra 3. ilmeğimi önündeki 2 ilmeğin yine üzerinden atlatıyorum. İlk ilmeğimi ördüm, artırıyorum. 2. ilmeğimi de ördüm. Hemen yanına 2 tersim var. Bu sıramızda yaprağımızın 4. ajurunu yapacağız. 2 tersten sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Artırdım. 1 düz örüyorum. Artırdım. 1, 2, 3 ilmek daha düz ördüm. Ardından kesim yaptığım ilmeğim burada. Hemen diğer şimdiden 2 ilmek daha alacağım. Burada 3 ilmeğimiz oluyor. 3 ilmeğin 3'ünü birlikte keserek örüyorum. Diğer şimdiyim. Yine buradaki ilmeklerimi düz ördüm. 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Kahve çekirdeğimi yapıyorum. 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden atlattım. 1 düz ördüm. Artırdım. 1 düz ördüm. 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Kenardaki 2 tersimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğimden sonraki ilk sıram 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 2 tersimi ters örüyorum. Ve bir önceki sırada yaprağımızı yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz hanımlar. İkinci şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine gördüğüm gibi öreceğim. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters. Bakın 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. Hemen solundaki 2 tersimi de ters olarak örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Bakın şeklimiz ortaya çıktı. Bu yaprağımızın da artık ikinci yaprağımızın da 5. yani sonuncu ajurunu yapacağız. Bu sıra sonuncu. Yine ilk 2 ilmeğimi bu şekilde ters olarak ördüm. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeği düz örülüyor. Hemen yanına 2 tane daha ters ördüm. 2 ters ilmeğimi ördükten sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Artırıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Artırdım. 4 ilmek daha düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ardından üçlü kesim yapacağım. Bakın.
İkinci işimden 2 ilmek daha alıyorum. Buradaki 3 ilmeğin üçünü birlikte sola doğru kesim yaparak örüyorum. Diğer şimdi de hanımlar ilk 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ters ilmeğim ters. Kahve çekirdeğimin 3 tane ilmeğini düz örüyorum. Ve solda kalan 2 ilmeğim ters örülüyor. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm, ön yüzdeyiz. Şimdi sadece bu yaprağımız üzerinden bakın. Bağcık takacağımız şu bölümü oluşturacağız. Sadece burayı yapacağız. Öncelikle kenardaki 2 tersim ters örülüyor. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini yine düz örüyorum. Aradaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada hanımlar şimdi yapraklı olan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın yapraklı olan ilmeklerimi. Hatta sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hanımlar burada yapacağımız şöyle bir işlem var. Bakın. Bu sonuncu yaprağımın sonuncu ilmeğini örerken şişimdeki bu 2 ilmeği daha alıyorum. Bakın 2 tersin önünde 2 düz ilmeğim var. İkisini alıyorum. Hepsini birlikte örüyorum. Üçünü birlikte keserek ördüm. Şimdi sadece bu yaprak üzerinden işlemlerimizi yapacağız hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzde kesimler yaparak örmeye devam edeceğim. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde olduğum için bu 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Şimdi yaprağımın ilmeklerini arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Bakın yaprağımın ilmeklerini ters olarak ördüm. Bakın şu ön yüzden baktığımızda 2 ters ilmeğim vardı. Oraya kadar ördüm. Yani yaprağımı ördüm. Bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Ön yüzde olduğum için ilk 2 ilmeğimi bu defa düzden keserek örüyorum. Diğer yaprak olan ilmeklerimi hepsini düz örüyorum ön yüzde. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten keserek örüyorum. Diğer ilmeklerimi de yaprak olan ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. İlk 2 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düzden keserek örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Şimdi yine arka yüzdeyim. Arka yüzde olduğum için ilk 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Hemen diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyim. Ön yüzdeyim. İlk 2 ilmeğimi kesiyorum. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim yine. İlk 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum normal. 3 ilmek kalana kadar kesim yapacağız hanımlar. Tekrar geri döndüm. Burada ilk 2 ilmeğimi kesiyorum. Düzden kesim yaparak örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi düz ördüm. En son şöyle geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyiz. Arka yüzde olduğum için bu ilk 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi de ters ördüm. Şöyle geri dönüyoruz hanımlar. Artık bu 3 ilmeğimi şöyle tığıma alacağım. Şöyle üçünü tığımda topluyorum. Ve bu 3 ilmeğimin üçünü birlikte keserek örüyorum. Şöyle 3 ilmeğimi topluyorum. Ardından hanımlar buraya 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın tekrardan aynı yere 3 ilmek kesmiştik. Aynı yere tekrar tığım ile girerek buraya şöyle bir halk oluşturuyorum. Ve bu tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Buraya bir tane de şöyle zincir çekip bu ipimizi kesiyoruz. Burada hanımlar minik halka oluşturduk. Aradaki bu bağcığımızı geçirebilmek için yaprağımızın tepe noktasına. Hemen bu ipimizden hanımlar arka bölümden şöyle gizleyebiliriz. Görünmesin diye kestiğimiz ipimizin ucu. Hemen şu aralardan geçirerek şöyle sıkılayarak gizleyebiliriz. İpimi de kısa mı kesmişim biraz. Ama olsun. Sıkılaştırmayı başardım. Ay yapamadım. Şöyle.
Burayı hallettik hanımlar. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geldik. Burası böyle bekleyecek hanımlar şimdilik. Şeklimiz bu. Tam olarak bu bölümden ipimizi ekleyerek patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Arka bölümde hanımlar sol ayakta olduğu gibi arka bölümünü 3 şiş ile öreceğiz. Şiş sayıları azalacak artık burada. Burada hanımlar bakın 2 ters ilmeğimi yine ters olarak örmeye devam edeceğim. Şu ilk ters ilmeğim. Hemen ipimin ucunu şuradan şöyle çıkartayım. Şu da ikinci ters ilmeğim. 2 ters ilmeğimi ördükten hemen sonra ipimin ucunu kendisine bağlayacağım. Burada 2 düğüm atacağım. Sağlam olsun, sökülmesin burası diye. Şimdi hanımlar burada tekrar kahve çekirdeği modelimize yanlarda devam edeceğiz. Sol patiğimizde olduğu gibi. Burayı örerken hanımlar bakın kahve çekirdeğinden sonra 3 sıra olmuştu. Yan taraflar eşit olsun diye burada da henüz 2 sıra olmasına rağmen hemen ilk sırada kahve çekirdeğini yaparak modele başlayacağım. 3. ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Kahve çekirdeği ile hemen başlıyoruz modele. Hanımlar ilk ilmeğimi örüyorum. Artırma yapıyorum. 2. ilmeğimi ördüm. Yanındaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Bakın kahve çekirdeğini kurduk. Şimdi bu şişime bırakıyorum. Şu tabandaki 14 şişim var. Aynı ilmeklerimi bu ilk şişimle örmeye devam edeceğim. Burada fazla şişlerle uğraşmaya gerek yok. Patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenarlardaki kahve çekirdeği modelimizi aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Diğer ilmekler gördüğümüz gibi örülecek. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Aralardaki ilmeklerden bahsediyorum. Diğer ilmeklerimi ördüm. Tabandaki 14 ilmeğimi ördüm. Sonra bu şişimi de bırakıyorum. Bu son kahve çekirdeği olan ilmeklerimi de aynı şişimle öreceğim. Tekrar 2 ters. Hemen buraya da kahve çekirdeğimi yapıyorum. Bir düz. Artırdım. Bir ilmek daha düz örüyorum. Son 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum hanımlar. Bakın arka bölüm bu şekilde örülecek. 3 şiş olarak yapacağız hanımlar. Şiş sayıları da azaldı burada. Şimdi geri dönüyoruz. Hanımlar arka bölümde de yine her 3 sırada bir kahve çekirdeği yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. İkinciyi düz olarak ördüm. Bakın ön yüze ters düştü. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arka yüzde. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini ters örüyorum. Kahve çekirdeğinden sonraki bu ilk sıramız oluyor hanımlar. Hemen yanına 2 ilmek daha düzümü ördüm. Şimdi taban bölümdeki ilmeklerimiz hanımlar arka yüzde olduğumuz için bakın ters denk geliyor. Ters olarak örüyoruz. Patiğimizin arkası bundan ibaret hanımlar. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzde yine kahve çekirdeği modelimizi yapıyoruz. Patiğimizin burun kısmını yani ön bölümünü yaparken her 3 sırada bir kahve çekirdeğini kurmuştuk. Arka bölümde de yine aynı şekilde her 3 sırada bir kahve çekirdeğini kuracağız hanımlar. Buralar sadece ters örgü olduğu için hızlıca ördüm. Bakın hemen burada 2 düz ilmeğim var. 2 düzümü düz örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Son 2 ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Geri döndük. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Kahve çekirdeğinden sonraki ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. Dediğim gibi kahve çekirdeğinden sonraki ikinci sıramız. Hemen yanındaki 2 tersimi ters örüyorum. Diğer ilmeklerim ön yüzde olduğum için düz örülüyor. Diğer şişime geçtim hanımlar. Burada da yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Düz örgü olduğu için hanımlar buraları hızlıca örüyorum. Anlatılacak bir detay yok burada. Aradaki 2 tersimi ters ördüm. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Son 2 ilmeğim ters olarak örülüyor. Şimdi geri döndük, arka yüzdeyiz. Kahve çekirdeğinden sonraki de 3. sonuncu sıramız oluyor. Bu ön yüzde tekrar kahve çekirdeğini kuracağız. İlk ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi düz örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeği ters. Hemen yanındaki 2 ilmeğim düz. Diğer ilmeklerim arka yüzde olduğum için yine ters örülüyor. Bir diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum.
Hemen 2 düz ilmeğim düz. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeği ters. Yanındaki 2 ilmeğim düz örülüyor. Geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. Şimdi 3. sırayı tamamladığımıza göre kahve çekirdeği modelimizi yapacağız. Kafanız karışmasın diye bu bölüme kadar göstermek istedim. Kenar ilmeğimi aldım, bir ilmek ters ördüm. Bakın 3 ilmeğim var. 3. ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Hemen yanına bir ilmek ördüm. Artırıyorum, bir ilmek daha örüyorum. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ilmeklerim taban bölüme denk gelen yerler buralar. Ön yüzde olduğum için yine düz olarak örülüyor. Bu şekilde. Diğer şişime geçtim hanımlar. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örmeye devam ediyorum. Tekrar bu tarafta da kahve çekirdeğini yapacağız. Öncelikle 2 tersimi örüyorum. Bu 3. ilmeğimi önündeki 2 ilmeğin üzerinden şöyle atlatarak bıraktım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Artırma yaptım. 2. ilmeğimi de düz ördüm. Yanındaki 2 ilmeğim ters olarak örülüyor. Gördüğünüz gibi hanımlar, arka yüzde de kahve çekirdeğini bu şekilde uyguladık. Yine arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Bir sıra olacak. Ön yüzde tekrardan öreceğiz. Diğer uca geleceğiz. 2. Arka yüzde tekrar ilmekleri tersten öreceğiz. 3 sıra olacak. Ardından tekrar kahve çekirdeğini kuracağız. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne, şuraya ön bölümüne bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kahve çekirdeği yapmıştık. Arka bölümüne de toplam 9 tane kahve çekirdeği yaptım. 10. kahve çekirdeğimin modelini kurarken de topuk kesimi yaptım. Ben ölçerek yaptım hanımlar. Benim elimin ölçülerine göre bu şekilde uygun oldu. Ayak numarasına tam uydu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin. Patiğinizin bu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Sonra birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. 9 tane kahve çekirdeği yaptım. 10.'yu yaparken topuğumu da keseceğim. Bu aşamada hanımlar, topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 17 ilmek ayırdım. Şimdi birlikte topuğumuzu yapalım. Topuk bölümünde yine bu kahve çekirdeği modelimize devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım, tersimi ters ördüm. Bakın yine sıra kahve çekirdeğimdeydi. Modelimi aynı şekilde kuruyorum. İlk ilmeğimi ördüm, artırdım. Diğer ilmeğimi de örüyorum. 2 tersimi ters ördüm. Toplam kenarda hanımlar 7 ilmeğimizi ördük. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 ilmeğimi örmüştüm. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimi ördüm. 17. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Zaten bu sol tarafa da 17 ilmek ayırmıştık. Burada da 17.yi örerken kesimimizi yaptık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Kesim yaptım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Kahve çekirdeği ilmeklerimi de gördüğüm gibi öreceğim yine. Bakın burada 2 ilmek düzüm var. 2 düzümü düz örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Son 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yine ilk 16 ilmeği öreceğiz. 17.yi örerken kesimimizi yapacağız. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini örüyorum. 2 tersimi ördüm. 7 ilmek oldu. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17.yi örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Kesim yaptıktan sonra hanımlar yapacağımız işlem şu. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde bu defa kahve çekirdeği denk geliyor. Hem kahve çekirdeği modelimizi kuracağız. Hem de 17. ilmeği örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Bu şekilde patiğimizin topuğunu da yapmış olacağız. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim.
Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 17 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 17 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kesim yapabildiğim için, kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. Tığım ile ikisini birlikte örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini hanımlar bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Ve şişlerim boşa çıktı. Tığımdaki iki ilmeğimi topluyorum. Sonrasında buraya bir tane bir zincir çekip böyle sıkıştırıyorum iyice. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Sonra topuğumuza bakacağız. Şöyle arka bölüme gizliyoruz. İpimizin ucunu bu şekilde gizledik. Bakın topuğumuz bu şekilde hanımlar. Topuğumuzu hallettik. Şimdi bu bağcığımızı geçirebilmek için kenarlarımızı hanımlar böyle zincirden kafesler oluşturacağız. Yine aynı renk ipimle yapacağım. Bu bölümü de tığ ile yapacağım. Öncelikle şöyle bir tane ilmek oluşturacağım. Şu şekilde. Hemen hanımlar şu kenardan başlayarak yapıyoruz. Bakın. İlk kenar ilmek yerine batarak şu kenardan böyle ilmeğimi buraya sabitledim. Şimdi 4 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. İpimi tığıma doluyorum. Hemen önündeki değil bir sonraki. Bakın bir kenar ilmek yere atlayarak bir diğerine batıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden battım. Bunu iki seferde şöyle çıkıyorum. 4 zincir çekiyorum. 3, 4. İpimi bir kere tığıma doladım. Önündeki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle iki seferde çıkıyorum. 1, 2. 4 zincir çekiyorum. 3, 4. İpimi tığıma doladım. Önündeki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batarak iki seferde çıkıyorum. Hanımlar bu şekilde devam edeceğiz. Biz bu işlemi böyle patiğimizin çevresinde dolanarak yapacağız hanımlar. Bakın son kenar ilmek yerlerine kadar bu işlemi tekrar edeceğiz. Patiğimizin çevresini bu şekilde dolanıp gelelim. Evet hanımlar, bakın son kenara kadar yaptım. En son 4 zincirimi çekiyorum. Ve bakın bir sıra atladım bir sonrakine. Şöyle girerek normal bakın ipimi bu defa dolamıyorum. Trabzan yapmadan normal topladım. Buraya sabitledim. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Kenardaki bu kafeslerimizi yaptık. Sonra bağcığımızın ipi bu aralardan geçecek. Şöyle ipimizi buraya hanımlar ilmek aralarından geçirerek şöyle gizliyorum yine. Şöyle sıkıştırarak. Bu şekilde. Şimdi hanımlar patiğimizin bağcığını yapacağız. Sol ayağı yaparken bağcık yapılışını sizlere göstermiştim. Sağ ayakta da hani dediğim gibi bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımlar varsa onlara da kafası karışmasın diye fil baştan göstereceğim. Şimdi bu pembe ipimin ucunda hanımlar şöyle bir miktar düğüm atabilecek kadar ip bırakıyorum. Sonra buraya şöyle bir zincir, bakın bir minik halka oluşturdum. Bir tane de zincir çekiyorum ama şu ucu biraz gevşek bıraktım şimdi. Bir tane daha zincir çekiyorum. Sonra bu gevşek zincirin şu içine batarak buradan bir ilmek çıkartıyorum. İpimin ucunu şimdi sıkılayabilirim. Kordonumuzu böyle yapıyoruz hanımlar. Bakın. Şimdi bu ilk ilmeğimi çıkarttım. İkinciyi örüyorum. Sonra şişimi takıp diğer ilmeğimi de örüyorum. Bakın ilkini çıkarttım. Tığımdakini ördüm. Sonra bıraktığım ilmeğimi aldım. Tekrardan tığım ile örüyorum. Bırakıyorum hanımlar ilkini. Şimdi tığımdakini ördüm. Bıraktığım ilmeğimi alıp diğerini de örüyorum. Önce işte tığımdakini sonra bıraktığım ilmeği sırasıyla örüyorum. Bu kordonu bu şekilde yapıyoruz hanımlar. 2 ilmek üzerinden yaptım. 3 ilmek üzerinden de oluyor fakat kalın olduğu için o şekilde biraz fazla kalın olduğu için ben böyle 2 ilmek üzerinden yapmayı
tercih ediyorum. Bu şekilde hanımlar. Böyle devam edecek. Ben bunu hanımlar ortalama patiğimin bu bağcığını, yani bunu 50 santim kadar yaptım. Sonrasında yaprağımıza geçeceğiz. Şimdi hep birlikte kordonumuzu size tarif ettiğim gibi örelim, gelelim. Sonra yaprağımıza başlayalım beraber. Evet hanımlar, toplamda böyle bakın 50 santim kadar kordonumu ördüm. Geldim, yaprağımızı yapacağız. Yaprağımızı hanımlar 3 şişle yapacağız. 3 tane şişimi koydum. Burada 2 tane ilmeğim vardı. Son kez yine ilmeğimi bırakıyorum. Bir tane ilmek, ilk ilmeğimi örüyorum. Aradan hanımlar bakın, şu diğer ilmeğimi de tutuyorum elimle kaçmasın diye. Aradan bir ilmek daha çıkarttım. Bu 3. ilmeğimi de örüyorum. Bakın burada 3 ilmeğim oldu. Bu defa 3 ilmek çıkarttık. Şimdi bu 3 ilmeğimi şişime takacağım. Bu şekilde şöyle şişimize geçirdik. Sonra şöyle dönüyorum hanımlar. Tam böyle arka bölümdeyiz şu anda. Arkadan da yine tığ yardımı ile 3 tane ilmek çıkaracağım. Bakın arkalardan girerek tığ yardımı ile yine 3 tane ilmek çıkartıyorum. Şu 1. ilmeğim. Bakın şu arkadan giriyorum yine. Tığ yardımı ile yine 2. ilmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. Ve şu kenardan da son kez bakın. Bir adet ilmek çıkartıp onu da şişime takıyorum. Her iki şişimde de 3'er tane ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar döne döne öreceğiz sırasıyla. Bakın ilk şişimdeyim. Bunu örerken ilk ilmeğimi örüyorum. Yaprağımıza başladık. Bir ilmek ördüm. Artırdım. Bir ilmek ördüm. Artırdım. Bir ilmek daha ördüm. 5 ilmeğimiz oldu. Diğer şişimde de aynı işlemi yapacağım. Yine bir ilmek örüyorum. Artırdım. Bir ilmek ördüm. Artırdım. Bir ilmek daha örüyorum. Şimdi geri döndük. Yaprağımızda ilk sıramızı yaptık hanımlar. Bir sıra yaprak modeli yaptığımız için bu sıramızda 2 şişteki 5 ilmeğimizi de düz öreceğiz. Bir sıra yaprak modeli kuracağız. Bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimdeki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Devam ediyoruz hanımlar yaprağımıza. Şimdi de 2 ilmek öreceğim. 1, 2. Artırma yapıyorum. 1 ilmek ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. 2 ilmek daha örüyorum. Bu defa 7 ilmeğimiz oldu. Diğer şişimde de aynı işlemi yapacağım şimdi. 2 ilmek örüyorum. Artırma yaptım. 1 ilmek ördüm. Artırdım. 2 ilmeğimi örüyorum. Her iki şişimizde de 7 ilmeğimiz oldu şimdi. Bu sıramızda hanımlar ajur yaptığımız için şimdi 2 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de normal düz örüyoruz. Diğer şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Tekrardan yaprağıma devam ediyorum. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Artırdım. 1 ilmek ördüm. Artırdım. Diğer 3 ilmeğimi örüyorum. Bu defa hanımlar 9 ilmeğimiz oldu. 11 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Diğer şimdi de aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmek örüyorum. Artırdım. 1 ilmek ördüm. Artırdım. 3 ilmek örüyorum. Her iki şişimizde de 9 ilmek oldu. Şimdi her iki şişteki 9 ilmeğimizi de düz öreceğiz hanımlar. Bakın artırma falan yapmadan ilmeklerin hepsini düz örüyorum. Diğer şişime geldim. Buradaki 9 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Evet hanımlar. Şimdi tekrardan devam ediyorum yaprağıma. 4 ilmek örüyorum. 3, 4. Artırdım. 1 ilmek ördüm. Artırdım. Tekrar 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bu defa 11 ilmeğimiz oldu. Diğer şimdi de yine aynı şekilde yaprağımı kuracağım. 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Artırdım. 1 ilmek ördüm. Artırdım. Tekrar 4 ilmek örüyorum. Her iki şişimizde de 11'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi her iki şişteki 11 ilmeğimizi de hanımlar düz öreceğiz.
bir sıra yaprak kurulumu var. Bir sıra düz örüyorduk. Şimdi ilk şişimdeki 11 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Şimdi de ikinci şişimdeki 11 ilmeğimi düz öreceğim. Evet hanımlar. Şimdi de kesimlerimize başlayacağız. Sağ ve sol kenardan kesimler yapacağız. Öncelikle ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen yanındaki iki ilmeğimin ikisini birlikte keserek ördüm. Son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim şimdi. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Burada hanımlar sola doğru kesim yapmıştık ilk başta. Burada da sağa doğru kesim yapacağım. Yani ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin üzerine şöyle bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Sağa doğru kesim yaptım ve sonuncu ilmeğimi düz örüyorum. Diğer şimdi de yine aynı şekilde kesimimi yapacağım. İlk ilmeğimi ördüm. Öndeki iki ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Son 3 ilmeğimi kalana kadar yine öreceğim. Bakın bu son 2 ilmeği de sağa doğru kesim yaparak örüyorum. Burada kalan 2 ilmeğimi bakın. Sağa doğru kesimimi yaptım ve son 1 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece her iki şişte de 9 ilmeğimiz kaldı yeniden. Bir önceki sırada kesim yapmıştık. Bir sıra hanımlar 9 ilmeğimizin 9'unu da kesim yapmadan normal düz örüyoruz. Diğer şişime geçtim. Buradaki 9 ilmeğimi de yine kesim yapmadan düz öreceğim. Evet, şimdi tekrar kesimlere devam ediyorum. Bir ilmek ördüm. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 ilmeğim. Sağa doğru kesimimi yapacağım. Ve sonuncu ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 7 ilmeğim kaldı. Diğer şimdi de yine kesimimi yapacağım. İlk ilmeğimi örüyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek ördüm. Son 3 ilmek kalana kadar yine örüyorum. Burada da sağa doğru kesimimi yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bir sıra kesim yaptık hanımlar. Şimdi de her iki şişteki 7'şer ilmeğimizi de normal kesim falan yapmadan düz olarak örüyoruz. Diğer şişime geldim. Buradaki 7 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Tekrar geri döndük. Son kez kesimimizi yapacağız hanımlar şimdi. Yine bir ilmek ördüm. Öndeki 2 ilmeğin ikisini keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bakın son 3 ilmeğim kaldı burada. Bu 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Burada 5 ilmeğim kaldı. Diğer şimdi kesimimi yapacağım. İlk ilmeğimi örüyorum. Öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Bu 2 ilmeğimin de hanımlar şöyle sağa doğru kesim yaparak örüyorum. Bu sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Her iki şişte de 5 ilmeğim kaldı. Şimdi her iki şişteki 5 ilmeğimi de düz öreceğim. Bu ilk şişimdi. Diğer şişime geldim. Buradaki 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Her iki şişte de 5 ilmeğimiz kaldı. Şimdi tekrar şöyle geri döndüm hanımlar. Bu aşamada şu ilk şişimdeki 5 ilmeğimi çıkarıp bu ilmeklerimi tığıma takıyorum. Şu ipimi alıyorum hanımlar. 5 ilmeğimin 5'ini birlikte keserek örüyorum. Sonra buraya bir tane zincir çektim. Şöyle geri dönüyorum. Bakın zincirimi boşa aldım. Bu 5 ilmeğimi de yine şişimden çıkarttım. Sonra bu zincirimi bakın tekrar tığıma alıyorum. 5 ilmeğimin 5'ini birlikte tekrar topluyorum. Burayı iyice sıkıladım. 2 tane zincir çekiyorum ve hanımlar ipimi kesiyorum. Yaprağımız bu kadardı. Şimdi yaprağımı bitirdim. Bu aşamada şöyle ajurun içinden girerek tam tepe noktasından tığımı şöyle çıkartıyorum hanımlar. İpimin ucunu yaprağımın içine doğru çektirerek gizleyeceğim. Hemen şöyle alıyorum bakın. Şu tepe noktasından yeniden yapayım. Şöyle ajurun içinden girerek böyle ipimizin ucunu gizliyoruz yaprağımızın içine. Bu şekilde gördüğünüz gibi hanımlar yaprağımızı tamamladık.
Evet hanımlar, şimdi sağ ayağımızın yaprağını böyle bağcığını takacağız. Bakın sağ ayağımızın bağcık şu tarafta, yaprak burada kalacak şekilde olacak. Bakın şöyle. Bu tarafta kalacak şekilde. Sağ ayağın bağcığı sağ tarafta kalıyor. Sol ayağınki de sol tarafta kalıyordu. Hemen bunun ucunu hanımlar bakın tepede böyle minik delik oluşturmuştuk. Bunun içinden şöyle geçireceğiz. Bağcığımızı hanımlar buradan geçirerek başlıyoruz. Bakın yaprağımızın ucunu burada bırakarak şöyle devam edeceğim. Hemen bu aşamada hanımlar bu bölüme kenarda 1-2 kafes bırakarak içeriden şöyle giriyorum. Kordonumu çıkarıyorum. Tekrar şöyle bir içeri bir dışarı olacak şekilde hanımlar patiğimizin etrafında bakın kordonumuzu dolandırıyoruz. Bu şekilde. Bir içeriden bir dışarıdan girecek şekilde. Böyle. Hanımlar diğer tarafta bakın 1, 2, 3 tane bu kafes kalacak şekilde kordonumuzu patiğimizin çevresinde dolandırıp gelelim. Evet hanımlar, burada son 3 kafes kalacak şekilde bu şekilde kordonumu bir içeriden bir dışarıdan olacak şekilde taktım. Geldim. Şimdi diğer uca yaprağımızı yapacağız. İpimizin ucundan böyle bir miktar ip bırakmıştık. Şöyle buraya da düğüm atıyorum yine. Diğer ucumuzdaki yaprağımızı da bu şekilde yapacağız hanımlar. Öncelikle 2 ilmek olarak başladığımız yerden şöyle tığ yardımı ile şu birinci ilmeğim. Bakın hanımlar, buradan da 3 ilmek çıkaracağım. 3 ilmek üzerinden yaprağımıza başlamıştık. Şu ikinci ilmeğim. Şu son kenar bölüme de girerek 3 ilmek çıkarıyorum. Şöyle geri döndük hanımlar. Tekrardan buradan 3 ilmek çıkaracağız. Diğer yaprağı nasıl yaptıysak bu taraftaki yaprağı da aynı şekilde yapacağız. Şimdi buradan da 3 ilmek çıkaracağım. Sonra artıracağız. 5 olacak. 7, 9, 11 olacak. Sonra kesimler yapacağız. Yaprağımız oluşacak. Bakın her geçişimde de böylece 3'er ilmeğim olacak. Şu arkadan giriyorum. Yine bir tane ilmek çıkarttım. Şu an akşam saati olduğu için biraz renk değişti gibi oldu ama şöyle 3. ilmeğimi de çıkarttım. Gördüğünüz gibi her geçişte de 3'er tane ilmeğimiz oldu. Bu düğüm hanımlar içeride kalacak şekilde örelim. Hani yaprağın içinde kalsın. Şimdi artırma yapacağız. 5 ilmek olacak. 7 ilmek olacak. Dediğim gibi diğer yaprağımızı nasıl yaptıysak bunu da aynı şekilde yapacağız. Şimdi bu yaprağımızı da hanımlar bitirelim ve gelelim. Evet hanımlar, bağcıklarımı, yapraklarımı tamamını bitirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi patiğimi ayağıma giydireceğim. Sağ ayağıma giydireceğim bu defa. Şöyle güzelce ayağımıza giydirelim. Sonra ayağımıza giydirdikten sonra bağcığımı eşitleyip bağlayacağım. Evet hanımlar. Bakın patiğimi şöyle ayağıma giydirdim. Bağcığımızı bakın şöyle eşit olarak ayarlayabiliriz. Bakın zaten kaygan çektik mi geliyor. Eşitlenebilir rahatlıkla. Ben ipimi de bağlayacağım. Ayağınıza giyip bu şekilde bağlarsanız hanımlar tam olur. Ayağınızı ölçerek bağlamakta fayda var. Şöyle. Gördüğünüz gibi hanımlar bakın. Patiğimizi bitirdik sağ ayağımızı. Sol ayağımız şu şekildeydi. Sağ ayağımızda bakın. Yapraklarımız karşılıklı. Bu şekilde duruyor. Hemen diğer kremli modelimi de göstermek istiyorum. Bakın sağ ayağı, sol ayağı. Yine bu da böyle bir çeşit oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.